Allah sevdiği kullarına çetin imtihanlar verir. Peygamber Efendimizin ömrü bu dünyadaki en çetin imtihanlarla doluydu. Onun hayatı sabrın, metanetin ve tevekkülün zirvesini bizlere gösterir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatına baktığımızda, mutlu ve refah dolu bir hayatın yerine çoğu kez acı, yokluk, kayıp ve hüzünle geçtiğini görürüz. Ama o, bu acıları yaşarak bize sabrın ve tevekkülün gerçek manasını öğretti. Efendimizin hayata gelişi bile hüzünle başladı. Daha doğduğu gün, babası Abdullah'ı kaybetmişti. Yetim doğan bu yavru, birkaç yıl sonra annesi Hazreti Amine'yi de kaybederek öksüz kaldı. Bir çocuk düşünün, daha hayatının başlarında hem annesini hem babasını kaybediyor. Peygamberimiz bu kayıplara sabır etti. Büyük babası Abdülmuttalib'in yanında bir sıcak yuva buldu ama o da çok uzun süre kalmadı. Henüz 8 yaşındayken Abdülmuttalib'in vefatıyla bir kez daha kimsesiz kaldı. Düşünün, bir çocuğun 8 yaşına kadar hayatı hep birileriyle vedalaşmakla geçmiş. Ama o, bu acılardan bir şikayet dile getirmedi. Allah'ın verdiklerine razı oldu. Daha sonra amcası Ebu Talib'in yanına alındı. Ebu Talip elinden geldiğince peygamberimize sahip çıktı. Onu büyüttü, korudu. Ama yokluk yine peygamberimizin hayatının bir parçasıydı. Ebu Talip de fakir biriydi. Peygamberimiz amcasına destek olabilmek için henüz küçük yaşlarda çobanlık yapmaya başladı. Bir düşünün, Allah'ın en sevdiği kulusun ama hayatının ilk yılları hep bir yokluk, kayıp ve zorlukla geçiyor. Ama Allah, sevdiği kulu için büyük bir hikmet gizler. Peygamberimiz de bu yokluğun ışığında sabrı, metaneti ve tevekkülü öğrendi. Peygamberimizin gençliği de düz bir hayat olmadı. Mekke gibi putperest bir şehirde yaşıyordu. Herkes putlara taparken o, kalbinde tek bir Allah'a inanıyordu. Bu inancı onu her zaman diğerlerinden ayırdı. Mekke'nin günah dolu hayatından uzak durdu. İnsanlar hırsızlık yaparken o Muhammedül Emin olarak anıldı. Herkes ona güvenir, ona sığınırdı. Ama yine de Mekke'deki putperest toplum onun için bir zorluktu. Efendimizin hayatında evlilik hem bir huzur hem de bir imtihan oldu. Hazreti Hatice ile olan evliliği belki de hayatındaki en huzurlu dönemlerden biriydi. Hazreti Hatice ona hem bir eş hem bir destekçi oldu. Ama o yıllar bile acılardan uzak değildi. Efendimizin 6 çocuğunu kaybettiğini bilmek yürek yakıcı değil mi? Kasım, Abdullah ve İbrahim. İnsan daha bir yavrusunu kaybettiğinde ayakta durmakta zorlanır. Ama Peygamberimiz 6 yavrusunun kaybına da sabretti. Her kayıpta Allah'a sığındı. Bir çocuğun kucağında can verdiğini düşünün. Resulullah'ın bunu defalarca yaşaması nasıl bir acıdır. Ama o, bu acılara teslim olmadı. Sabrederek, tevekkülle Allah'a yöneldi. Çocuklarını kaybetmek dışında, dostlarının şehit edilişini gördü. Uhud Savaşı'nda, amcası Hazreti Hamza'nın parçalanmış bedeni onun gözleri önündeydi. Mus'ab bin Umeyr'in şehit düşmüş halini gördü. Düşünün, bir insan için dostlarını bir bir kaybetmek ne demektir? Ama Peygamberimiz bütün bu kayıplarda da sabrın ve metanetin timsali oldu. Mekke'nin putperest liderleri ona inanmadılar. Yalanladılar, hakaret ettiler. Düşünün, insanları doğru yola çağırıyorsunuz ama karşınızda taşlarla, yalanlarla, iftiralarla dolu bir kalabalık var. Taif'te ayakları kan revan içinde kaldı. Çocuklar ona taşlar attı. Ama o ne dedi? Allah'ım onlar bilmiyorlar, onlara merhamet et. Bu nasıl bir sabır ve merhamettir? Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Doğduğu şehirden ayrılmak zor bir karar ama inancını yaşatmak için bunu da yaptı. Medine'de de zorluklar bitmedi. Hendek Savaşı'nda açlıktan midesine taş bağlayarak savaşı yönetti. Çevresi düşmanlarla doluydu ama sabır etti. Peygamberimizin hayatı ölümüyle bile bir sabır dersi verdi. Veda hutbesinde sahabelerine veda ederken bu dünyadan göçeceğini haber verdi. O son anlarında bile ümmetine olan sevgisini dile getirdi. Hazreti Muhammed Mustafa, bu dünyada ne kadar çok acı çektiyse o kadar büyük bir mertebeye ulaştı. O sabır ve tevekkül ehliydi. Hayatı boyunca bize sabrı, Allah'a teslimiyeti
ve ahireti öncelikli kılmayı öğretti. Dostum, Peygamberimizin hayatına bakıp şu soruyu kendimize sormamız gerek. Acaba biz bu sabır ve tevekkülü öğrenebildik mi?